Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz gibi böyle çiçeklerle süslü bu tatlı yeleğin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben bu yeleği epeyce önce örmüştüm. Böyle düz halini uzun yıllar severek kullandım. Daha sonra değişiklik olsun diye üzerini böyle çiçeklerle süsledim. Şimdi bu şekilde kullanıyorum. Evet, daha önce bunu paylaştığımda sayıları şablonu istenmişti. Nihayet videosunu çekebildim arkadaşlar. Evet, nasıl yapıldığını anlatacağım. Şu kol ve yaka kesimlerinde şablon üzerinden yani kendi örgüsü üzerinden göstermeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Evet, bu yelek 38-40 beden ölçülerinde. Nasıl büyütmeniz gerektiğini anlatıyorum. Hani bir dilim için, şöyle bir dilim için kaç zincir gerekiyor gibi. Bunu çok kolaylıkla büyüterek küçültebilirsiniz. Yaklaşık bu yelek için 3,5-4 yumak, 100 gramlık yumak kullanılıyor. Ben 50 gramlık yumaklardan 7-8 tane kullanmıştım bunun için. Buna göre ayarlayabilirsiniz bedeninize göre yumak sayısını. Evet. Şimdi ölçülerini vereyim. Şimdi şöyle beden genişliğini vereyim. Şöyle 50, 51, 52 santim kadar bir beden genişliği var. Boy uzunluğuna bakalım. 33 santim kadar ördüm ben. Siz dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şöyle kol genişliğine bakalım. Kol evi genişliğine. Şöyle bakın 22-23 santim kadar bir kol genişliği var. Yaka e, ölçüsünü vereyim. Yaka açıklığı. Şöyle kenarının bu oyası yapıldıktan sonra şöyle bakın kalan açıklık 19 santim kadar bir açıklık kalıyor. Omuz genişliği şöyle kenarıyla birlikte. Evet. 11-12 santim kadar şöyle bir yaka genişliği omuz genişliği var. Evet, bu şekilde. Evet, modele bir de şöyle yakından bakalım arkadaşlar. Gerçekten yelek için çok uygun bir model bu. Çok da sık gördüğümüz, çok sık kullanılan modellerden birisi. Evet. Bu üzerindeki çiçekleri de evdeki artan projelerden artan çiçekler bunlar. Yıllar içinde evde biriken. Böyle şöyle fikir vermesi açısından göstereyim. Benim kanalımda çiçek ve yaprak modeli yapılış videosu var. Bir model çiçek göstermiştim. Onun video linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bu çiçekleri yapmak isterseniz o da faydalı olabilir. Ama onun dışında YouTube'da gerek yerli gerek yabancı kanallarda pek çok çiçek yaprak videosu mevcut. Oralardan da faydalanabilirsiniz. Şöyle göstereyim ben bakın. Şu şekilde ortalarına böyle boncuk düğme gibi aparatlar süsler diktim. Şöyle bakın. Daha bir hareket verdi şöyle. Evet. Bunu tabii ki düz olarak da kullanabilirsiniz. Ben senelerce hani düz olarak kullandım. Bir değişiklik olması için daha sonradan böyle çiçeklerle süsledim. Evet şöyle. Evet. Yani yaz kış kullanılabilecek bir yelek bu. Yazın penye tişörtlerin üzerine, kışın kazakların üzerine böyle triko penye kazakların üzerine, gömleklerin üzerine kullanabiliyoruz. Evet. Bu şekilde şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım yeleğin anlatımına. Bu yelekte kullandığım iplik bu şekilde katanya iplik kullandım. Bu yeleği daha önce ördüğüm için
bu örneği göstereceğim ipin rengi daha farklı gördüğünüz gibi. Evet, bunun üzerinde örnek modeli göstereceğim. Bu yeleğin omuzlarından söktüm arkadaşlar. Şöyle bunun açık halini, yaka ve kol oyuntularını nasıl yaptığımın şablonunu göstereceğim ve örnek modelinin anlatımını paylaşacağım. Evet, şimdi başta da söylediğim gibi 38-40 beden bu yelek. Bunun için yaklaşık 410 zincir kadar bir zincir çekeceğiz. Bundan daha az gidiyor ama hani yuvarlak 410 zincir çekerek başlayalım modelimize. Ben şimdi yeleği daha önce ördüğüm için örnek model göstereceğim. Yaklaşık bir 40 zincir kadar çekip bunun üzerinde örnek modeli göstereceğim. Evet, şöyle bir zincir çekelim. Kullandığım tığ da bu arada 4 milimetre. 4 numara 2,5 milimetre tığ kullanıyorum. Evet, bir miktar zincir çektim. Şöyle 50 zincir kadar. Şimdi örnek modele başlıyoruz. Şimdi ilk sıramızda, başlangıç sıramızda etek ucundan başlıyoruz modeli. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve baştan 6. zincire batıyorum. Üçlü trabzan yaptım. Sonra bir zincir çekiyorum. Buradan bir zincir atlıyorum. Ondan sonra gelen zincire batıyorum. Üçlü trabzan. Bir zincir, bir zincir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradan bir zincir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Evet. Birinci sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Evet, bu şekilde direkler yaptık. Şimdi bizim modelimizde şöyle ilk sırada bakın. Şu direklerin sayısı 201. 201 trabzan diyeyim. 201 tane trabzan olacak. Toplam 40 dilim var. Toplam 40 dilim var. O dilim dediklerimde şu örnekler. Yani şunlar 1, 2, 3, 4 diye saydığımızda bu dilimler 40 tane. Yani bir dilim için 10 zincir gerekiyor. Ve artı bir zincir de modelin kurulumu için ekliyoruz. Yani bedeni büyütmek ya da küçültmek istediğinizde bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Bir dilim 10 zincir ve modele en son olarak da bir artı bir zincir ekliyoruz. Evet, bu şekilde hesaplıyoruz. Şimdi modelimize başlayalım. Doluyoruz. Bakın şu ilk boşluğu atlıyorum. Şuraya batıyorum. Üçlü trabzan yaptım. Bir tane. Bundan 7 tane yapacağız. İkinciyi yapıyorum. Aralarda hiç zincir yok. 3 4 5 6 ve 7. Şimdi hiç zincir çekmeden buradaki boşluğu atlıyoruz ve buraya kıstırıyoruz. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum ve direkt şuraya yanındakine batıyorum. Şu şekilde 2 zincir çektik ve hemen yanındaki boşluğa battık. Yine aynı şekilde doluyorum. Buradaki dilimden yapacağım. Bir boşluk atlıyoruz buraya. 1 2 3 4 5
6 ve 7.'yi yapıyorum. Bu boşluğu atlıyorum, buraya kıstırıyorum. Sonra 1-2 zincir çekip hemen yanındaki boşluğa batıyoruz. Sonra yine doluyoruz. Bu boşluğu atıp diğer dilime başlıyoruz. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Şuraya yaptığımız şu 2 zincirle yaptığımız işlem bir sonraki bu dilimlerin yuvasını oluşturacak burası. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Böyle bakın, bu şekilde. Şimdi buradan bu zinciri 50 küsur tane çektim hesap yapmadan. Onun için şu fazladan oldu. Normalde sıramız böyle bitecek. Şu şekilde bitmiş olacak arkadaşlar. Evet, dönüyoruz. 1 2 3 4 5 zincirle dönüyorum. Dolamadan tam ortadaki direğin tepesine kıstırıyorum. Şimdi 1-2 zincir çekiyoruz. Şu 2 zincirle oluşturduğumuz boşluğa üçlü trabzan yaptık. Yine 1-2 zincir çekiyoruz. Aynı yere üçlü trabzan, 1-2 zincir çekiyoruz. Yine burada ortadaki direğin trabzanın tepesine kıstırıyoruz. 1-2 zincir, şu oluşturduğumuz yuvaya üçlü trabzan, 1-2 zincir, aynı yere üçlü trabzan. Evet, bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. Böyle yine 1-2 zincir çekip doluyoruz. Şu köşeye 1-2 üçlü trabzan yapıyoruz. Böyle oluyor. Şimdi diğer sıraya dönüyoruz. Bu kez şuradaki yuvalara dilim oluşturacağız. 1-2-3 zincirle dönüyorum. Şuraya kıstırıyoruz. 1-2 zincir, buraya kıstırdım. Şimdi doluyorum. Direkt şuraya dilim yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. Şu boşluğa kıstırıyoruz. Sonra 1-2 zincir çekiyoruz. Bir sonraki dilimlerin yuvası olacak bunlar. Yine doladık. Şu üçgen kısma şöyle bakın, dilimimizi oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şu boşluğa kıstırıyorum. Bir iki zincir çekiyoruz. Şuraya kıstırıyoruz. Bir sonraki dilimin yuvasını oluşturduk. Yine doladım. Buraya dilimimizi oluşturuyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bakın, şöyle yaptık. Şöyle yakından göstereyim. Evet, sıranın sonuna geldik. Şöyle şurada o diğer dilimin sıradaki dilimin yuvasını yaptım. Sonra bitirirken yine 1-2 zincir çekip
şuraya kıstırdım. Evet. Şimdi 1 2 3 zincirle dönüyorum. Direkt şuraya dilim oluşturmak için yuvanın ikinci kademesini yapıyoruz. Üçlü trabzan yaptım. 1 2 zincir, üçlü trabzan, 1 2 zincir, dilimin ortasına kıstır, 1 2 zincir, şuradaki yuvaya üçlü trabzan, 1 2 zincir, şuraya. Evet, bu sıraya da bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. Bakın şuradaki en sondaki küçük yere ve yaptık. Evet, şimdi 2 zincir çekiyorum ve şuraya üçlü trabzan yapıp sırayı bitiriyorum. Şimdi dönüyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Buraya battık. Şimdi şu noktaya dilimimizi oluşturuyoruz. Bir, aynen bu sırada yaptığımız gibi, ilk başlangıç sırasında yaptığımız gibi 1 2 3 4 5 6 7. Evet, şuraya kıstırıyorum. 1 2 zincir çekiyorum, şuraya kıstırıyorum. Burası yuva oldu. Sonra direkt buraya yine 7 tane üçlü trabzan, 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, buraya kıstır, 1 2 zincir, buraya kıstır. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Oldukça basit. 2 sıradan oluşuyor örnek. Çok basit, tam uygun yelek için çok ideal bir örnek. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Evet. Şimdi bütün ön ve iki ön ve arka birleşik örüyoruz. Yanlar dikişsiz. Bu şekilde örüp daha sonra kol ayrımı nasıl yapılmış, kol kesimi, yaka kesimi nasıl yapılmış, ona bakalım. Evet, yeleğin açık hali böyle arkadaşlar. Omuzlardan söktüm bu şekilde. Şimdi bu kol ayrımına kadar kaç dilim örmüşüz onu sayalım. Tabi siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 dilim ördükten sonra kol ayrımına geçiyoruz. Şimdi kol ayrımı için ön ve arkalar şöyle 10 dilim burada bırakıyoruz. Sonra yani 10 dilim ön parça. Burada bir dilim örmeden bırakıyoruz bu dilimi, kol boşluğu oluyor. Sonra 18 dilim arka için veriyoruz. Yine burada bir dilimi boş bırakıyoruz. Hiç örmüyoruz. Kol boşluğu oluyor. Yine 10 dilim diğer ön olacak. Kol ayrımını böyle yapıyoruz. Yani toplam 40 dilimle başlamıştık. Bu şekilde 40 dilim oluyor. Bakın şu şekilde buradan kesimleri işte her sırada bir dilim olacak gibi yaklaşık bu şekilde kesiyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Bunların her birini tek tek benim örmem mümkün değil. Zaten daha önceden ördüğüm bir yelek olduğu için bu şekilde yardımcı olur diye düşünüyorum.
Şöyle bakın. Kesimler böyle. Buradan ekran çıktısı alabilirsiniz. Evet, yaka kesimi de bu şekilde. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde yaka ve kol kesimini yapıyoruz. Önün kol kesimi ile arkanın kol kesimi aynı şekilde. Evet, şöyle arka yaka. Şöyle burada kenar süsü var. Tabi yakanın süsünü sökmek durumunda kaldım şu omuzu ayırabilmek için. Şimdi onun nasıl yapıldığını da göstereceğim. Şöyle bakın. Evet, bu şekilde yardımcı olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu kenar süslemesinin nasıl yapıldığına geçelim. Evet, kenar oyasını şöyle gördüğünüz gibi daha tok durması için 2 kat iplikle yapıyoruz. Şimdi hiç zincir çekmeden doluyoruz arkadaşlar. Şu boşluğa ikili trabzan yapıp bekletiyorum. Sonra bir sonraki boşluğa ikili trabzan. Şöyle üçünü bir alıyorum. 1 2 zincir, şu araya bu şekilde kıstırıyoruz. Evet, yine yapalım. Hiç zincir çekmeden şuraya ikili trabzan, sonra yanına ikili trabzan, üçünü bir alıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Şu kısma kıstırıyoruz. Evet. Bu şekilde kenar oyasını da yapmış oluyoruz. Tabi siz istediğiniz örneği uygulayabilirsiniz kenar kısmına. Evet. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Hani fotoğrafını yayınlayıp geçmektense böyle sayılarını vermek daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.